Sağlık okuryazarlığı son zamanlarda oldukça önem kazanan bir kavram. Aslında tabii Covid pandemisi sağlık okuryazarlığına olan önemi altını bir kez daha çizmemize, önemini bir kez daha anlamamıza neden oldu. Göreli olarak yeni bir kavram sağlık okuryazarlığı aslında. Ama giderek önem kazanıyor hem Türkiye'de hem dünyada. Bunun bir takım sebepleri var, onlardan da bahsedeceğim. Ama sağlık okuryazarlığı nedir diye düşünürsek aslında sözcük olarak böyle sağlık okuryazarlığı ilk duyulduğunda hemen ne olduğu konusunda çok fikir veren bir kavram değil aslında. Belki şöyle anlatabilirim, anlatmaya başlayabilirim sağlık okuryazarlığını. Günlük yaşamımızda aslında sağlığımızla ilgili pek çok karar veriyoruz. Yani bunların bir kısmını bilinçli olarak düşünerek yapıyoruz. Bir kısmını aslında farkında olmadan yapıyoruz ama gerçekten günlük yaşamımızda sağlıkla ilgili pek çok kararlar vermek zorunda kalıyoruz. Bunlardan bazıları daha önemli sorular olarak karşımıza çıkabiliyor. Mesela diyet ve beslenme çok önemli bir konu gibi. Yani özellikle kronik hastalıkların arttığı günümüzde tabii ki sağlıklı beslenme çok önemli. İşte ne yiyelim, ne yersek sağlığımız için daha önemli. Bu mesela bir sağlık okuryazarlığı sorusu aslında. Diyelim ki ya gıdaların üzerinde bir takım etiketler var, sağlık uyarıları var. Bunların anlamı ne demek, ne anlama geliyor? Bunları anlamak, bir takım kalori değerleri yazıyor, içindekilerle ilgili bir takım bilgiler var. Bunları anlamak, bunları değerlendirmek, karar verirken bu bilgileri kullanmak da bir sağlık okuryazarlığı meselesi. Ne zaman doktora gidelim, doktora yakınmalarımızı anlatmak, kendimizi, yakınmalarımızı iyi ifade etmek, doktorun ya da sağlık çalışanının, görüştüğümüz kişinin bize anlattıklarını anlayabilmek, onun bizde sorunu anlamamızla ilgili bir anlayış yaratması da bir sağlık okuryazarlığı. İnternette okuduğumuz sağlık bilgilerini anlayabilmek, değerlendirmek, bu da bir sağlık okuryazarlığı konusu. Örneğin bugünlerde yani uzun bir süredir içinde olduğumuz Covid pandemisinde de yine karar vermek zorunda olduğumuz pek çok şey oluyor. İşte çocukları okula gönderelim mi? Yapmak zorunda olduğumuz bir seyahat varsa bu seyahati kesinlikle erteleyelim mi? Yoksa yapmak zorundaysak yine de bazı önlemleri alarak yapabilir miyiz? Bir yemek daveti varsa oraya katılayım mı, katılmayayım mı? Risk nedir? Ya da Covid'den önceki dönemde örneğin grip aşısı olmamak, ben olmalı mıyım, risk grubunda mıyım, olmalı mıyım, olmamalı mıyım? Şimdi de bugünlerde yani yine Covid aşısıyla ilgili benzer sorular, dediğim gibi bütün bu soruların yanıtlarını arayabiliriz. Bunlar için bilgi arayabiliriz ama bu sonuçta elde edilen bilgilerin de hepsi aynı yönde olmadığındaki değil. Buradan bir karar vermek gereği doğuyor. İşte bu bir sağlık okuryazarlığı konusu. Sonuçta sağlık okuryazarlığı dediğimiz şey günümüzün yani bu modern toplumunda sağlığın karmaşık taleplerini yerine getirebilmek için sahip olmamız gereken bilgi ve yeterliliklerle ilgili ve bunun bir de bir tanımı var. Klasik tanımı da şöyle: bireylerin sağlıkla ilgili uygun kararlar alabilmeleri için sağlıkla ve sağlık hizmetleriyle ilgili bilgiye ulaşmaları, yani ulaşmak da bir sağlık okuryazarlığı konusu. Bu bilgiyi anlamaları, yani ulaştıktan sonra bunu anlamaları, değerlendirmeleri ve aslında en önemlisi, en önemli kısmı belki de bu anladığımız, değerlendirdiğimiz bilgiden sonra sağlığımız için doğru kararlar alabilmek üzere bu bilgiyi uygulayabilmek, yaşamımıza aktarabilmek. İşte bu bir sağlık okuryazarlığı konusu. Ve tabii bilgiye ulaşım imkanları arttıkça sağlık okuryazarlığının önemi de bir yandan artıyor. Çünkü bu bilgiyi bir süzmek, bilginin bir kere güvenilir olup olmadığına karar vermek, ondan sonra orada söylenen şeyleri anlamak, bilgiler çelişkili olduğunda bunları değerlendirebilmek, hepsi bir sağlık okuryazarlığı konusu. Başka bir örnek getirmiştim. Örneğin içinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisinde bir virüsün yol açtığı bir enfeksiyon hastalığı bu örneğin. Burada hemen diyelim ki virüsle bakteri arasındaki farkı bilebilmek de bir sağlık okuryazarlığı konusu. Neden bu önemli? Niçin bunu bilmek önemli? Çünkü virüsler yaşamak ve çoğalmak için canlı dokuya ihtiyaç duyarlar ama bakterilerin böyle bir gereksinimleri yok. Ya da çok toplumda özellikle de yanlış kullanımıyla ilgili sorunlar yaşadığımız antibiyotik örneğin virüsleri etkilemez, bakterileri etkiler. Virüsler için antiviral ilaçlar kullanılır. Yani yine üst solunum yolu enfeksiyonlarının çok önemli bir kısmının viral virüslerden kaynaklandığını bilirsek
bu hastalıklar sırasında antibiyotik kullanmanın neden gerekli olmadığını da daha kolay anlamış oluruz. Bunun gibi bir takım temel bilgiler sağlık okuryazarlığı ya da COVID için bir örnek vermek istersem, COVID için klasik mesajlarımız var. İşte maske, mesafe, hijyen gibi ve belli bir mesafeyi korumayı öneriyoruz topluma. Yakın olmanın bulaşma riskini arttırdığını söylüyoruz. Mesela bu niçin böyle? Neden işte 1,5-2 metre mesafe koymak araya gerekiyor? Çünkü hastalığın en önemli bulaşma yolunun damlacık yolu, yani ağzımızdan saçılan, konuşurken, öksürürken, hapşırırken ağzımızdan saçılan damlacıklar içinde virüsün olduğunu düşünürsek, bu damlacıkların ağır olması nedeniyle, büyük partiküller olması nedeniyle en fazla 1,5-2 metreye kadar taşınıp oradan yere düştüğünü bunu bilerek bu mesafeyi korumak bu bulaşımdan kaçınmak için önemli. Bunlar hep yine bir sağlık okuryazarlığı konusu ve aslında nedenini bilmek, yani niçin bizim bu 1,5-2 metreyi korumamız gerektiğini bilmek, o önlemi almakla ilgili bize bir güç veriyor aslında. Çünkü bir anlam kazandırıyor. Yani sadece başkaları ya da uzmanlar uzak dur dediği için uzak durmak değil, sebebini anlayabilmek çok önemli. Belki yani bu tabii toplumdaki sağlık okuryazarlığını arttırmak birçok kurumun, kuruluşun sorumluluğunda. Yani sağlık okuryazarlığı çok sektörlü bir mesele ama toplumun da burada yapabilecekleri, bireylerin de yapabileceği şeyler var. Bunlardan bir tanesi kendi sağlık okuryazarlığı düzeyimizle ilgili belki farkındalık kazanmak, belki bize söylenen uyarıların örneğin nedenini anlamak için soru sormak da toplumun yapabileceği konular ve tabii olabildiğince güvenilir bilgi kaynaklarını kullanmaya çalışmak. Bunlar için de birkaç tane şey söyleyebilirim. Sağlık okuryazarlığı gerçekten yükseltilmesi toplumda önemli. Çünkü kişilerin kendi içinde bulunduğu koşullara uygun en doğru kararları kişilerin kendisi verebilir. Yani her an her dakika yaşamamızda birisinden bir rehberlik edinmemiz kolay değil ama en temel bilgilere sahip olursak sağlıkla ilgili konularda buradan kendi yaşamımızı, kendi koşullarımızı dikkate alarak uygun kararlar verebiliriz. Bu açıdan önemli. Örneğin bu akılcı ilaç kullanımı da yine buraya getirdiğim örneklerden bir tanesi. Yani toplum sağlığı açısından çok önemli. Akılcı ilaç kullanımı da bir sağlık okuryazarlığı konusu. Reçeteyle ilaç kullanmak, önerilen dozda, önerilen sürede ve önerilen zamanda kullanmak. Bunlar hep topluma sık sık verilen mesajlar. Ama işte bunların neden, yani eğer önerilen dozda, önerilen sürede kullanılmazsa ne olur? Bunun yol açacağı sorunlar, birey sağlığı açısından, toplum sağlığı açısından bunların açıklanması, yine toplumdaki sağlık okuryazarlığı düzeyini yükseltecek şeyler. İşte toplumun da yapabileceği şeylerden bir tanesi aslında doğru soruları sormak, nedenini anlamaya çalışmak. Demin söylediğim gibi. Şimdi sağlık okuryazarlığı konusu önem kazanıyor demiştim en başta. Tabii şu içinde bulunduğumuz pandemi döneminde şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü çok fazla bilgiye ihtiyaç var. Ortada çok fazla bilgi dolaşıyor. Bu bilgileri süzebilmek açısından sağlık okuryazarlığı önemli ama bir başka, hani hemen COVID'den önce dönecek olursak sağlık okuryazarlığı konusunun bu kadar önem kazanmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi bütün dünyada hastalıkların dönüşümü, yani epidemiolojik dönüşüm deniyor buna. Kronik hastalıkların giderek artıyor olması, diyabet gibi, kanser gibi, kardiyovasküler hastalıklar, inme, solunum yolu hastalıkları gibi. Bu hastalıkların yaşam boyu süren hastalıklar olduğunu düşünürsek, bu yaşam boyu süren hastalıklarda kişilerin kendi hastalığıyla ilgili kontrolü ellerine geçirmeleri, uygun yaşam biçimi değişiklikleri yapmaları, ilaca uyumu sağlamaları, izlemi sürekli sağlamaları için sağlık okuryazarlığının önemi daha fazla artıyor. Çünkü bireyleri kendi hastalıkları konusunda bilinçli, bilgili, doğru kararlar verebilen, olabildiğince özgür bir hale getirmeye çalışmamız lazım. Tabii ki yine sağlıkçılarla işbirliği içinde. Ama kişileri bağımsız kılabilmek çok önemli sağlık okuryazarlığı açısından. Tabii bunun üzerine yeni enfeksiyonlar var, COVID gibi. Bundan sonra da ne yazık ki bizi başka bu tür hastalıkların beklediğini tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla sağlık okuryazarlığı önemli ve tabii herhalde en önemli gerekçelerinden bir tanesi de sağlıkla ilgili bilginin ve bu bilgiye erişimin çok kolaylaşmış olması. Bu hem iyi bir şey hem kötü bir şey. Çünkü bu kadar bilgiden bir süzme yapmak, buradan bir karara varabilmek çok zor. Çok zor gerçekten. Akıl karıştırıcı. Ve bilgiler çelişkili.
Bu da çok doğru. Yani böyledir. Bilgiler değişir, kanıtlar değişir. O yüzden kolay bir şey değil bu kadar bilgi arasından doğruyu bulmak. Örneğin hastaneye yatışlar daha fazla oluyor. Acil hizmetler, acil sağlık hizmetleri daha fazla kullanılıyor gereksiz yere. Kişiler koruyucu sağlık hizmeti almaktan kaçınıyorlar. Örneğin bu aşı tereddütü, bütün dünyanın derdi olan aşı tereddütü, aşı yaptırmaktan kaçınmak, ne bileyim meme kanseri taramasında kullanılan mamografiden kaçınmak gibi. Eğer sağlık okuryazarlığı düzeyi düşükse insanların bunlara yaklaşımı da daha tedirgin oluyor. Almıyorlar bu hizmetleri, kaçınıyorlar. İlaçları düzgün kullanamıyorlar. Sağlıkla ilgili mesajları güzel, belki yani mesajın hazırlanması ve sunumunda da sorunlar olabilir ama o mesajın etkisi daha düşük oluyor. Ve özellikle yaşlılar gibi, belki azınlıklar gibi, göçmenler gibi daha dezavantajlı gruplarında sağlık düzeyi daha kötü oluyor ve mortalitesi, yani ölüm de daha fazla oluyor. Kişilerin sağlıkla ilgili riskli davranışları daha az oluyor. Tedaviye uyum artıyor. Yani işbirliği artıyor ve tedaviye uyum. Hastaneye yatış azalıyor. Sağlık hizmetleri daha etkili kullanıyor. Daha etkili kullanılıyor. Daha gerektiği kadar, daha doğru biçimde acil başvurular azalıyor. Önlemlere uyum artıyor. Yani şu günlerde bizim için ne kadar önemli önlemlere uyumun artması. Ve bir başka bence çok güzel bir tarafı da sağlık okuryazarlığının yüksek olduğu toplumlarda sağlık için toplumsal eylemler güçleniyor. Yani insanlar toplumsal olarak kendi sağlıkları için, ne bileyim yaşadıkları mahallenin, yaşadıkları çevrenin sağlığı için bir araya gelip savunuculuk yapabiliyorlar. Yüksek olursa eğer sağlık okuryazarlığı, istemedikleri, sağlıkları için zararlı olacak bir kendi yaşadıkları çevrede yapılan müdahalelere karşı gelebiliyorlar. Bu da sağlık okuryazarlığının iyi bir tarafı. Belki hani sona doğru yaklaşırken Türkiye'de de sağlık okuryazarlığı düzeyiyle ilgili yapılmış çalışmalar var. Birçok ülke ölçmeye çalışıyor. Şunu söyleyeyim, sağlık okuryazarlığını bütün toplumda ölçmek biraz problemli bir şey. Çünkü grupların gereksinimleri farklı, yani bağlam çok önemli. Yaşanılan yer, ihtiyaçlar, sağlığa olan gereksinim, yaş, koşullar çok önemli. Ama yine de bütün toplumda sağlık okuryazarlığı düzeyini ölçen çalışmalar var. Mesela Türkiye'de 12 bölgede 23 ilde 4924 kişide 2016 yılında yapılmış bir çalışmada toplumun %24'ünün gerçekten yetersiz, sağlık okuryazarlığı düzeyinin yetersiz olduğu, %40'ının da sorunlu olduğu saptanmış. Ve bu, yani bu önemli bir bilgi. Bu aslında sağlıkla ilgili verilen mesajların hazırlanması için de ayrı bir dikkat gerektiğini gösteriyor. Belki o mesajların doğru ulaşmadığını da gösteriyor. Daha fazla çaba harcamamız gerektiğini kesin gösteriyor. Yaşla azalıyor. Türkiye'de eğitim düzeyi arttıkça tabii ki artıyor. Yani eğitim sağlık okuryazarlığının önemli bir belirleyicisi olabilir. Bir de elektronik sağlık okuryazarlığı denen bir şey var. Aslında burada sağlık okuryazarlığı, anlattığım kavram, değişen bir şey yok. Sadece burada bilgi kaynakları, elektronik kaynaklar. Oralardan bilgiyi arıyoruz, buluyoruz. OECD'den alınan bir şey var, bir rakam var. Yanlış söylemeyeyim yılını. 2017 yılında yapılmış bir çalışma. İnternet kullanıcıları en çok internette ne yapıyorlar diye bakıldığında ilk sırada online alışveriş var. İkinci sırada sağlık bilgisi arama var. Yani çok çok önemli. İnternette sağlık ya da ilgili neyse o ilgili anahtar sözcüğü koyup arama çok çok yaygın bütün dünyada. Üçüncü sırada da internet bankacılığı varmış bu arada. Ve düşünün, tabii internet çok bir anlamda pratik bir kaynak. Yer ve zamandan bağımsız, oturduğunuz yerden birçok şeyi arayabilirsiniz. Sadece kendi ülkenizde değil, başka ülkelerdeki yapılmış çalışmalara, bilgilere ulaşabilirsiniz. Ve burada yardım grupları var, işte hasta grupları var, forumlar var, insanların kendi aralarında yaptıkları. Buralardan ulaşabilirsiniz, uzmanlara ulaşabilirsiniz. Yani aslında çok sağlıkla ilgili bilgiyi almak için iyi bir kaynak gibi görünüyor. Öte yandan ortalama bir kullanıcı için, yani ortalama kullanıcı derken eğitim açısından da ortalama, sağlık okuryazarlığı düzeyi açısından da ortalama diye düşündüğümüz zaman burada tabii eski, güncel olmayan, yanlış, eksik, karmaşık bilgiler olabilir. Ve insanlar bu bilgileri okuduğu zaman yani dünyaları başlarına yıkılabiliyor bazen. Yani aradıkları şeyle ilgili kendilerine tanı koyuyorlar. İnternet tanıcıları diye böyle bir kavram var. İnternette kendine tanı koyanlar.
Dediğim gibi birçok yanlış kullanım olabiliyor, ayrımcılığa yol açabiliyor, gerginliğe yol açabiliyor toplumda. Gereksiz tüketim, gereksiz bir takım işte Covid'de de oldu. Koruyucu olduğu düşünülen bir takım şeyleri almak, kullanmak yani doğrudan insan sağlığına zarar veren çok hemen akut sonuçları da olabilir, daha uzun dönemli sonuçları da olabilir. Örneğin insanların işte bu marketlere hücum edip malzemeleri alması da aslında bu internette dolaşan doğrudan belki sağlık bilgisi değil ama salgının yönetimiyle ilgili yine okunan şeyler ve bunun hasta-hekim ilişkisine olan etkileri de tartışılıyor. Tabii, en önemlisi toplumda güvenilir bilgi kaynaklarını oluşturmaya çalışmak ve bunları yaygınlaştırdıktan sonra toplumdan da güvenilir bilgi kaynaklarını kullanma konusunda rehberlik etmek topluma çok önemli. Böyle bir takım siteler var. Sağlıkla ilgili bilgi kaynaklarına bir sertifika veren yani geçerliliklerine, güvenirliklerine, kalite ölçütlerine bakarak hani örneğin denebilir ki şu sertifikası olan siteler güvenli denebilir diyelim ki. Bunları yaygınlaştırmak önemli. İşte Teyit.org gibi yanlış haberleri düzelten bir takım kaynaklar var. Bunlar kullanılabilir ama belki şunu söyleyebiliriz. Yani güvenilir bilgi kaynağı deyince tabii güncel olması önemli. Belki o yüzden tarihine bakabiliriz bir şey olarak. Doğru olması önemli ama doğru olmasını anlamak biraz zorluk yaratabilir. Kanıta dayalı olması önemli. O yüzden tarihine baktığımız gibi kaynağına da bakalım. Nereden geliyor? Yani bu yazının kaynağı ne? Bu okuduğumuz bilgiyi bize sunan kim? Bağımsız olabilmesi tabii çok önemli. Yani yönlendirilmemiş. Ve mümkünse demin dediğim gibi sertifikasyon olması önemli. Türkiye için söyleyecek olursam bu Covid sürecinde de çok fazla toplumun bilgilendirilmesinde faydası olan çalışan tabii Türk Tabipleri Birliği var. Birçok uzmanlık derneği var. Hemen aklıma gelen, ben de bir halk sağlığı uzmanı olduğum için tabii Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nin yine toplumun bu süreçte ve genel olarak da bilgilendirilmesi için önemli yol göstericiliği oldu. Türk Toraks Derneği gibi, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği gibi uzmanlık dernekleri, konuyla ilgili uzmanlık dernekleri. Şimdi konu enfeksiyon olduğu için ama bu değişebilir. Dediğim gibi Türk Tabipleri Birliği önemli bir, güvenilir bir kaynak olabilir. Ve bizim hani toplum olarak dedim ya, sorumluluklarımız neler olabilir? Yani bir yandan toplumda sağlık okuryazarlığı düzeyini yükseltmek için çabalar harcanırken biz de özellikle bu şu anda yaşadığımız pandemi sosyal medyanın ilk pandemisi deniyor. Sosyal medya çağının ilk pandemisi deniyor gerçekten. Çok fazla bilgi geliyor ve onları hemen böyle hızla bir şekilde paylaşıyoruz çoğu zaman okumadan. İşte demin dediğim gibi yani okumak, bakmak ve paylaşmadan önce 2 kere düşünmek, kaynağına bakmak, tarihine bakmak son derece önemli. Bize düşen en önemli sorumluluklardan bir tanesi bu olabilir gerçekten yani. Hemen paylaşmadan önce bunu niye bir kere paylaştığımızı düşünmek, bir takım ipuçlarından doğru olup olmadığını bulmaya çalışmak, sağlık çalışanlarıyla olan iletişimimizde soru sormak, dediğim gibi sebebini anlamaya çalışmak, bunun için soru sormak. Ve hani tabii onun dışında sağlık okuryazarlığı düzeyini geliştirmek için bizlerin yapacağı çok şey var yani bütün toplumun aynı zamanda. Böyle yani daha bu konuyu çok konuşacağız gibi görünüyor. Çünkü sadece pandemi için değil genel olarak çok önemli bir konu. İyileştirmek için çalışmaya devam etmemiz lazım.